Depresyon dünyadaki iş görmezlik halinin başlıca sebebidir. Amerika'da yetişkinlerin neredeyse %10'u depresyonla mücadele etmektedir. Fakat zihinsel bir rahatsızlık olduğu için yüksek kolesterol gibi bir hastalığa göre daha zor anlaşılır. Zorluğun sebeplerinden biri depresyonda olmak ile depresif hissetmek arasındaki farktır. Herkes zaman zaman keyifsiz hisseder. Kötü puan almak, işini kaybetmek, tartışmak, hatta yağmurlu gün bile hüzünlü hissettirebilir. Bazen tetikleyici bir durum bile olmaz. Apansız ortaya çıkıverir. Sonra şartlar değişir ve hüzünlü hisler kaybolur. Klinik depresyon ise farklıdır. Tıbbi bir rahatsızlıktır ve sırf siz gitsin istiyorsunuz diye gitmez. En az 2 hafta sürer ve kişinin iş görmesini, oynamasını, aşk hayatını engeller. Depresyonun çeşitli belirtileri vardır. Düşük bir duygu durumu, normal seveceğiniz şeylere ilgi kaybı, iştahın değişmesi, işe yaramaz veya suçlu hissetmek, çok fazla veya çok az uyku, zayıf konsantrasyon, yerinde duramama veya yavaşlık, enerji kaybı, yinelenen intihar düşüncesi. Bu belirtilerin en azından 5'ine sahipseniz psikoloji rehberlerine göre depresyon tanısına uyuyorsunuz. Yalnız davranışsal belirtileri yoktur depresyonun. Beyin içinde fiziksel bulgular da olur. Öncelikle çıplak gözle ve X-ray'de görülebilir değişimler olur. Mesela daha küçük beyin ön lobu ve hipokampal hacim. Daha mikro ölçekte depresyon birkaç şey ile bağlantılıdır. Özellikle serotonin, norepinefrin ve dopamin. Günlük ritmin bozulması, uyku döngüsündeki REM ve derin uyku aşamalarındaki değişimler, yüksek kortizol ve tiroid hormon düzensizliği gibi hormonal anomaliler. Ama nörologlar hala depresyona neyin sebep olduğuna dair bütün resme sahip değiller. Genler ve çevresel şartlar ile karmaşık bir ilişkisi varmış gibi görünüyor. Ama hala nerede ve ne zaman görüleceğine dair bir teşhis yöntemi veya aracı yok. Ve depresyon belirtileri soyut olduğundan iyi görünmesine rağmen depresyonla boğuşan birini anlamak zordur. Zihin Sağlığı Ulusal Enstitüsü'ne göre zihinsel rahatsızlığı olan ortalama bir kişi yardım isteyene kadar 10 yıldan fazla zaman geçiyor. Aslında çok etkili tedavi yöntemleri mevcut. İlaçlar ve terapiler beyin kimyasallarını desteklemek üzere birbirini tamamlar. Bazı uç örneklerde hasta beyninde kontrollü bir felç gibi etki eden elektroşok tedavisi oldukça faydalı olur. Transkraniyal manyetik stimülasyon gibi diğer umut vaat eden tedaviler de araştırılmaya devam etmektedir. Yani depresyon ile mücadele eden birini tanıyorsanız nazikçe bu tedavi seçeneklerinden biri için teşvik edin. Hatta yakınlardaki terapistleri araştırmak veya doktora sorması gereken soruların listesini hazırlamak gibi belli işlerde yardım teklif edebilirsiniz. Depresyondaki birine bu ilk adımlar aşılamaz gibi görünür. Suçlu veya utanç hissederlerse depresyonun astım veya diyabet gibi tıbbi bir durum olduğunu hatırlatın. Zayıflık veya kişisel bir özellik olmadığını. Kırık bir kolu kendi kendilerini iyileştiremeyecekleri gibi depresyonu da tek başlarına atlatmayı beklememeliler. Eğer kendiniz depresyonu deneyimlediyseniz depresif hissettiğiniz dönemler ile karşılaştırmaktan kaçının. Onların yaşadıkları normal, geçici hüzünlü hisler ile karşılaştırmak kendilerini mücadeleleri yüzünden suçlu hissetmelerine sebep olabilir. Yalnız açıkça depresyon hakkında konuşmak yardımcı olabilir. Örneğin araştırmalara göre birine intiharla ilgili soru sormak intihar etme risklerini azaltır. Zihinsel rahatsızlıkla ilgili açık bir konuşma engelleri aşındırır ve kişilerin yardım istemelerini kolaylaştırır. Ve daha çok hasta tedavi aradıkça bilim insanları depresyonla ilgili daha çok şey öğrenecek ve tedavi yöntemleri daha da iyileşecektir. Kanalıma ilk defa denk geldiyseniz dilerseniz kanalıma abone olabilir, beğeni bırakabilir, diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil butonuna tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz.